arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlahi Güç'ten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Aynı zamanda WhatsApp'ta ücretsiz bir şifa grubumuz var. Dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten bu gruba dahil olabilir. Seans ve eğitimler için de WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde Kılıç onlusuyla başladık. Biraz sıkıntılı bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz günün enerjisinde aklınızdaki kişinin. Bir süredir sorunlarla mücadele ediyor olabilir. Arkasından, sırtından bıçaklandığını düşünüyor olabilir aklınızdaki kişi. En yakın, güvendiği kişilerden negatif karşılıklar almış olabilir. Negatif durumlarla karşı karşıya kalmış olabilir. Güneşin ruhu olarak geliyor. Güneş bu durumu aydınlatıyor. Belirsizlikler netleşiyor. Yöneten olarak direksiyonun başına geçmek gerekiyor. Neşe ve mutluluk kapıda dedi. Şimdi günün enerjisine baktığımızda bir süredir dediğim gibi sıkıntılı bir sürecin içerisinde olabilir ve bu durumun neden kaynaklandığını, neden bunları yaşadığını çok da anlayamayan bir aklınızdaki kişi olabilir ama artık burada yavaş yavaş neyi neden yaşadığını fark etmeye başladığı bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Artık netleşmeye başlıyor durumlar ve bu netlikle beraber artık kendi kararlarını almak isteyen, kendi hayatının direksiyonuna geçmek isteyen bir enerji ortaya çıkarıyor aklınızdaki kişi. Artık daha net kendinin farkında olan ve sevilmeye değer olduğunu fark eden bir enerji içerisinde diyebiliriz genel olarak enerjisinin. Şimdi burada artık hayatta kalma adına yapılan bazı çabaların daha da böyle netleşmeye başladığı bir sürecin içerisinde olacak. Bu kişinin daha çok çevresinde çok iyi görünen, onu sevdiğini söyleyen, ona arkadaşlık yapan, güvendiği kişilerle ilgili ciddi sıkıntıları olduğu bir sürecin içerisinde. Güvenle sınanan bir enerjisi var. Burada ciddi şekilde güvendiği kişilerden ne diyelim, hainlik görmüş, sırtından vurulmuş diyebiliriz. Güveninin boşa çıktığı bir sürecin içerisinde olarak geliyor ve öyle bir durum var ki burada sistem onu net olarak yani yaşadığın şeylerin farkına var ve bu yaşadıkların aslında sana ne kadar negatif görünse de çok güzel kapılar açacak dediği bir sürecin içerisinde. Burada örnek olarak işte çok güvendiği bir iş ortağıdır örneğin. Onun yaptığı bir yanlış şu an çok canını yakıyor olabilir. Maddi manevi onu zarara sokmuş olabilir. Ama sistem diyor ki bak, sen şu an burada bunu gör ki daha büyük zararlardan, daha büyük sıkıntılardan kurtul. Güzel bir uyarı durumu var ve bunu anlamış gibi görünüyor. Umarım bu enerji devam ettirebilir. Şimdi ayrıntılı olarak bakalım. Bugün hayatında, iş hayatında, sizinle ilişkisinde ve hali hayatında neler olabilir? İmparator, Kupa dörtlüsü, para ikilisi. Şimdi iş hayatında artık net bir şekilde harekete geçmeye başlayan bir enerjisi var. Burada ciddi bir liderlik enerjisi var diyebiliriz. Biraz ego yaptığı bir süreçte olabilir ama buradaki enerjiyi sevdim. Yani imparator enerjisi daha çok burada güçlü, iş hayatında ne istediğini bilen, nasıl hareket etmesi gerektiğinin farkında olan bir enerji olarak geliyor. Güzel geldim. Özellikle iş hayatında sorunlar yaşamış olabilir. Yani bu örneğin iş ortağı örneği rastgele gelmiş değildir yani öyle söyleyeyim. Anlatamadım ama anladınız. Yani burada ciddi şekilde bir ortaklığı varsa ortaklıkla ilgili olabilir. Ortaklık yoksa iş hayatında çalıştığı kişiler olabilir. İş arkadaşları olabilir. Onlarla ilgili, güvenle ilgili ciddi bir sınavdan geçen bir aklınızdaki kişi var ve artık burada yaşanan durum her neyse çok net bir şekilde tavrını koyduğu ve
bir bakıma gücünü göstermeye başladığı bir sürecin içerisinde olacak diyebiliriz günün enerjisinde. Ama burada şöyle bir durum var. Şimdi yaşadığı bu güvenle ilgili durum, sıkıntı onun ciddi şekilde farklı geçmişteki yaralarını ortaya çıkarmış diyebiliriz. Ki yaşadığımız her olay bize geçmişte yaşadığımız ya da travmatik olan durumları görüp iyileştirebilmemiz adına yaşanır. O yüzden burada güvenle ilgili çok ciddi şekilde değerlendirmesi gereken durumlar var diyebiliriz aklınızdaki kişinin. Çok fazla böyle güvenmek isteği içerisinde olabilir. Sevilmeyen ve yani sevilmediğini düşünen bir kişi olabilir. Çocukluğunda çok sevildiğini hissedememiş bir kişi olabilir. Bu yüzden de burada artık sevilme ihtiyacından kaynaklı, herkese böyle çok iyi davranıyorsa, herkesi alttan alıyorsa eğer artık bu enerjinin yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladığını söyleyebiliriz. Özellikle iş hayatıyla ilgili. Sizinle ilişkisinde neler olabilir dediğimizde şöyle çok ciddi bir karamsarlık içerisinde kupa dörtlüsüyle ne yapacağını çok bilemeyen bir enerjide biraz kendini kapatmış diyebilirim. Size karşı davranışlarında da daha çok böyle maskeyle yaklaşımlarda bulunuyor olabilir. Duygularını gizlediği bir sürecin içerisinde olabilir. Çok fazla duygularını belli etmek istemeyen bir enerjide. Genel olarak kendini kapatmayı tercih eden bir enerjisi var. Artık burada iş hayatındaki yaşanan durum da olabilir, sizinle yaşadığı durumlar da olabilir ama daha çok böyle duygularımı gösterirsem canım yanar, duygularımı göstermemeliyim dediği bir sürecin içerisinde biraz soğuk davranıyor olabilir görüşen arkadaşlarım için, görüşmeye devam eden arkadaşlar için. Hiç iletişim olmayan, ayrılık yaşamış arkadaşlarım için de burada genel olarak çevreye nasıl olduğunu göstermek istemeyen, sizinle ilgili çok ketum davranan bir enerjisi olduğunu söyleyebilirim. Örneğin uzaktan işte sosyal medyadan vesaire böyle ortak arkadaşlar varsa böyle bilgi alıyorsanız eğer daha çok böyle size gelen bilgiler ya çok normal hayatına devam ediyor. İşte söylediği ya da kötü olduğu bir süreçte değil gibi. Yani özlediğini, duygularını çok böyle dışarıya yansıtmayan bir enerjisi var sizinle ilgili. Aile hayatıyla ilgili neler olabilir dediğimizde. Şimdi para ikilisi dengeye gelme isteğinden bahseder. Ciddi şekilde burada ikilemde kaldı. Biraz dengesinin bozulduğu bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Bazı konularda aydınlanmaya başlamış aile konusunda. Ve bu noktada artık dengeye, bakın burada da geldi zaten uyum ve denge arayışı. Dengeye gelmeye çalışıyor. Buradaki aydınlandığı konu ne? Bunu soralım. Çok çünkü askıda kalan bir durum oldu. Kılıç beşlisi. Şimdi kılıç beşlisi kendi kendine savaşmaktır. Kazanan olmayan bir savaştır. Şimdi aile içerisinde çok ciddi şekilde birbiriyle savaş halinde olduğu, işte sürekli çekişme halinde olduğu birileri olabilir. Ya da genel olarak aileye karşı yaklaşımı böyle olabilir aklınızdaki kişinin. Kupa şövalyesi ile beraber artık daha sakin, huzurlu bir enerjiye geçme isteği içerisinde diyebiliriz. Yani burada genel olarak dengesini bozan kişiler de olabilir ailesindeki bazı kişiler. Burada daha çok artık bu alandan çıkmak isteyen, yani herkesi olduğu gibi kabul etmeye çalışan bir enerji içerisinde geliyor. Daha sakin ve huzurlu bir sürecin içerisine girmek istiyor diyebiliriz. Şimdi toparlarsak eğer günün enerjisine baktığımızda bir şeylerin yavaş yavaş farkına varmaya başlamış aklınızdaki kişi. Buradaki o farkındalık beğenilmek isteğiyle, sevilmek isteğiyle birçok kişiye gereğinden fazla sabretmiş, yüz vermiş, işte çok böyle alttan almış olabilir ve artık bu alandan çıkmak istiyor. Ama biraz yani şöyle söyleyeyim, burada göremediği, aslında gördüğünü düşündü ama göremediği şey şu sevilme ihtiyacını ortadan kaldırması gerekiyor. Yani kendinin değerli ve sevilen biri olduğunu, sevilmeye değer biri olduğunu fark etmesi gerekiyor. Sistem aslında ona bunu gösteriyor. Ama burada onun bakış açısında daha çok duygularımı gizlemeliyim, duygularımı belli etmemeliyim olarak onun algılayışı diyebilirim. Burada yani çok şey bir alanda değil aslında, uzak bir alanda değil görmesi gereken durumla ilgili. Ama umarım tam olarak o
sevilme ihtiyacından kaynaklı bunları yaşadığını fark eder. Çünkü bizler evet hayatımızda değişiklikler yaparız, farkındalığımızı arttırırız ama kök inanç çok önemlidir. Kök inancın farkına varmazsak, değişimler yapsak da, harekete geçsek de kendi hayatımız içinde bunu şey gibi düşünebilirsiniz. İşte bir sarmaşık düşünün ya da çok istenilmeyen bir ot bir şey düşünün. Onu üstten kestiğinizde tekrar büyüyecektir. Ama kökünden onu çıkardığınızda tekrar büyümeyecektir ve artık o alandan, o istemediğiniz şeyden uzaklaşmış ve kurtulmuş olursunuz. Çok düzgün anlatamamış olabilirim ama anlamışsınızdır umarım. Yani demek istediğim burada evet değişime dönüşümler için harekete geçiyoruz, bir şeyler yapıyoruz ama unutmamak gerekiyor ki kök inancınızı değiştirmediğiniz sürece, asıl durumu görmediğiniz sürece çok da kalıcı olmayabilir değişim ve dönüşümler. Bunu kendiniz de fark edip yapabilirsiniz kök inançları. YouTube o kadar güzel bir alan ki her şeyi bulabiliyorsunuz. Ya da ben göremiyorum, fark edemiyorum diyebilirsiniz. Bazen bunun eğitimini almış kişiler bile kendi hayatlarıyla ilgili bazı şeyleri göremeyebiliyorlar. O zaman da profesyonel destek alabilirsiniz. Şimdi sizin hayatınızda neler olabilir bunlara bakalım. Kupa sekizlisi sarmaşık ruhu ve sıkışmış geldi. Sarmaşık ruhu, karmaşa ve karışıklık, çevreni sarmalayan sorunlar, sarmaşık çözülemeyen ve seni sarıp sarmalayan problemlerin habercisidir dedi. Şimdi bir süredir sıkıntılı bir sürecin içerisindesiniz siz de. Özellikle netleşmeyen durumlar sizi çok sıkıntıya düşürüyor olabilir. Ve burada sanki bir şeyler düzelmesi gerekirken daha da böyle artıyor gibi hissediyor olabilirsiniz. Sıkışmış bir enerjiniz var. Bu alanı şifalandırmalısınız. Pozitif şeylere odaklanmanızda fayda var. Bu şekilde iyi gelecektir size. Her zaman bir çıkış yolu olduğunu, her zaman yaşadığınız şeylerin ne kadar kötü bile görseniz durumu, emin olun size çok güzel kapılar açabilmek adına hayatınıza geldiğini kendinize hatırlatmanız gerekir. Bu alanı çok fazla büyütürseniz daha çok böyle negatif enerji ve negatif senaryoları çoğaltırsanız hayatınıza bu tür olayları davet etmeye devam edersiniz. O yüzden lütfen bu alanı büyütmemeye çalışın. Kupa sekizlisi ile beraber biraz hayal kırıklığı yaşamış olabilirsiniz. Genel olarak günün enerjisinde de hayal kırıklığı yüksek olarak geliyor. Geçmişe karşı çok fazla böyle düşünce içerisinde olabilirsiniz. Hep geçmiş ne oldu, nasıl olacak gibi düşüncelerin içerisinde kalıyor olabilirsiniz. Burayı şifalandırmanızda fayda var diyebiliriz. Şimdi bunun yanı sıra hizmetin Rabbi geldi. Doğru yoldasın diyor. Şükret. Ya da kötü bir durum olmadığını, her şeyin güzelliğe kapı açtığını bilmeniz gerektiğini aktarıyor. Bunun dışında çok yakın bir süreç içerisinde sürprizler yaşayabilirsiniz. Güzel enerjiler hakim olabilir. Genel olarak enerjinizi temizlemeniz gerekiyor ve burada yargılama yapmamak adına ciddi bir uyarı var diyebilirim. Yargılama yapmadan başta kendiniz olmak üzere kimseyi sistemin getirdiklerini kabule geçmeniz gerekiyor ve teslimiyette olduğunuzda çok güzel kapıların size açılacağını söylüyor bize. Güzel geldi. Günün mesajlarını da alalım. Bugünün olumlamasını alalım. Peri kartlarımı da alacaktım ama sanırım almamışım. Demek ki bugün oradan bize mesaj yok. Evet, günün mesajlarını da alalım hemen. Bugünün olumlaması: ben şanslı bir insanım. Hayat benim için fırsatlarla dolu ve ben her zaman kendim için en uygun olanı seçiyorum diyebilirsiniz. Kızmanız gereken yerde kızmadığınızda karşı taraf size kızmaya başlar. Birini terk etmek isteyip terk etmediğinizde karşı taraf sizi terk etmeye karar verir. Haklı olduğunuzu söylemediğinizde karşı taraf sizi suçlamaya başlar. Unutmayın, vermeniz gereken tepkiyi vermediğinizde enerji karşı tarafa geçer. Denge çok önemli. Burada ki bilgilendirme hemen böyle öfkeyle, kızgınlıkla bir şeyler yapın gibi değil ama bu genel olarak da bu şekildedir. Siz harekete geçmediğinizde, siz kendi hakkınıza girmeye başladığınızda sistem der ki dur, orada dengeyi şaşırdım ve ben bu dengeyi sağlarım. Şimdi bu dengeyi nasıl sağlar? Örneğin size
Verdiğiniz şeylerin karşılığını, emeklerin karşılığını fark etmeyen, görmeyen ya da siz onun için çabalarken karşınızdaki kişi sizde eleştirilerde bulunduğunda ya da siz sessiz, sakin kaldığınız için karşı tarafın sizinle ilgili her türlü şeyi size söyleyebileceğini, kendine bunu hak gördüğü bir sürece doğru girebilirsiniz. Şimdi burada çok evet ince bir alan ama kendi hayatınızda görmeniz gereken bir durum diyebiliriz. Örneğin siz bir durum için emek harcıyorsunuz. İnsanlara faydalı olabilmek adına bir şey yapıyorsunuz. Ama karşınızdaki kişi sizin oradaki emeğinizden çıkıp işte yok şöyle yok böyle sizin kişiliğinize, karakterinize varıncaya kadar laf söylemeye hak görüyor kendi. Evet bakın insanları yargılamamamız gerekiyor. Daha sakin olmamız gerekiyor. Örnek olarak kötü eleştiri. Yani eleştiri de değil de o artık kendi insanların içindeki o negatifliği yayma isteği diyelim. Bunu yapma amacının kendi hayatındaki mutsuzluk olduğunun tabii ki farkındayız. O yüzden tepki de vermeyebiliriz belki ama bir süre sonra siz çok fazla bu alanı açık bırakırsanız, sürekli insanların sizinle ilgili negatif şeyler söylemesine sesinizi çıkarmazsanız, kendi kul hakkınıza girdirmeye başladığınız noktada sistem dayanamayacağınız şekilde zorlu olayları hayatınıza getirir. O yüzden her şey dengede olması gerekiyor ve bu genel olarak da şöyle söyleyebilirim. İnsanlara nasıl söyleyeyim? Tepki kötü manada değil ama yaptıkları şeyin yanlış olduğunu söylemekte bir şey yok. Bunu hayatınızda net bir şekilde belirlemeniz gerekiyor. Sınırlarınız olmadığında insanlar size sınırlarınızın olmadığını hatırlatmaya gelir. O yüzden lütfen, burada çünkü ciddi bir mesaj var size. Burada yapmadığınız şeyler var. Yapmadığınız şeylerden dolayı kendi kul hakkınıza girdiğiniz durumlar var ve bunu yaptığınız için de ciddi şekilde negatif olayları daha da çok hayatınıza çekiyor olabilirsiniz. Umarım burayı anlatabildim. Bakın bize hep işte kul hakkına girme, kul hakkına girme, işte en önemli şeylerden biri kul hakkı. Aman bunu yapma diyerek biz büyütüldük genel toplum olarak. Ama kimse bize dönüp de şunu demedi. Aman bak önce kendi kul hakkına da girdirme demedi. O yüzden daha çok böyle kendi kul hakkına girip başkalarının kul hakkına girmemek adına ciddi çabalar sarf ederken o dengeyi ciddi şekilde oluşturamayan bir toplum olduk, öyle söyleyeyim. Birçoğumuz yani o kadar uç nokta ki bir taraf karşı tarafın kul hakkını koruyabilmek adına kendi kul hakkını yok sayıyor. Diğer tarafta kendi çıkarları için başkalarının hakkını hiçbir şekilde düşünmeden yaşıyor diyebilirim. O yüzden dengeyi bulmak çok önemli. Evet karşımızdaki kişilerin, diğer insanların onların kendi hayat yolculuğu diyebiliriz, seçimi diyebiliriz. Ama biz de kendi hayatımızda dengeyi kurmak zorundayız. En azından daha rahat bir hayat istiyorsak eğer. Çok konuşmuş olabilirim. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Harika bir gün olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.